Merhaba Tuncay Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? 28-12-1971 doğumluyum ben. Esnaf bir ailenin çocuğuyum ben. Esnaf, tüccar, sonra işçi bir ailenin çocuğuyum. Kendim de esnaflık yaptım. Sonra bir vesileyle bu sektöre, sinema sektörüne girdim. Muhteşem Yüzyıl dizisinde yapım sorumlusu olarak çalışmışsınız. Evet. Bu projeyi hazırlarken siz hangi görevleri üstlendiniz? Ben bir projenin içinde bulunduğum zaman, bir projenin içine girdiğim zaman ben her şeyle ilgileniyorum. Mekanıyla, ekibin organizasyonuyla, bütün işte kostüm nasıl yapılıyor, nelerde yapılıyor, kimlerle çalışılıyor, kostüm ekibi kimlerle çalışması gerekiyor, atölye işlerimiz, işte sanat işlerimiz, dekor işlerimiz. Ya ben bütün aşamalarla ilgilenen bir adamım. Yapı itibariyle. Yani kendi karakteristik durumumla ilgili bu. Muhteşem Yüzyıl'da da ben hem mekan yaptım, hem bütün o aşamalarda bulunduğum işte prodüksiyon işinin tamamını ben üstlendim. Yani yaptım. Muhteşem Yüzyıl'ın başarısında sizce en önemli faktör neydi? Tarihe ışık tutmasıydı. Bizim ülkemizdeki izleyen insanlara tarihi merak ettirdi. Yani Muhteşem Yüzyıl'dan sonra binlerce kitap basıldı. Hatta 10 binlerce diyebilirim tarihle ilgili. Muhteşem Yüzyıl'dan sonra filmler yapıldığı tarihle ilgili, yine Osmanlı tarihiyle ilgili, işte Selçuklu tarihine kadar gidildi. Şu anda da Selçuklu tarihiyle ilgili diziler var mesela. Halit Ergenç ile Vatanım Sensin projesinde de çalışmışsınız. Evet. Kendisi nasıl biri? Olağanüstü iyi bir insandır. Sanatçıdır hakikaten. Gerçekten sanatçı bir adamdır. Benim çok takdir ettiğim, çok sevdiğim bir büyüğümüz. Yani büyüğümüz derken benden küçük o yaşça. Bizim sektörün önemli adamlarından bir tanesi o. Yani çok işine düşkün, çok çalışkan, dürüst ve çok da sevecen bir adamdır. Diriliş Ertuğrul dizisinde de yapım olarak çalıştınız. Evet. Bu projeyi özetler misiniz? Sizce nasıl bir projeydi? Diriliş Ertuğrul da kendine has özellikleri olan bir projeydi. Eğer büyük av derdindeysen küçük yemleri feda edersin. İşte Ertuğrul Gazi gibi bir karakteri canlandırıyorduk. Yani Engin Altan Düz Yatan'dı işte oyuncumuz, başrol oyuncumuz. O da çok sağlam karakterdir, sağlam adamdır yani. Çok disiplinli, çok iyi bir organizasyon vardı. Ve meyvelerini alıyorduk hakikaten de. Yani iyi organizasyonu. İşte kostümüyle, sanatıyla, oyuncularıyla, yönetmeniyle, ekibiyle, aklınıza gelebildik her türlü teknik malzemesiyle o projede çok kişi tarafından da bilinir. Tarihi dizilerde çalışmak ne gibi zorluklar içeriyor? Hiçbir zorluk içermiyor aslına bakarsan. Yani yönetim konusunda iyisen, yani idare konusunda, sevk ve idare konusunda iyisen, ne iş yaptığını biliyorsan, yaptığın işe de hakimsen hiçbir zorluk içermiyor aslında. Ama diğer türlü mesela günümüz projelerinde de gidiyorsun, cadde kenarında çalışıyorsun, gürültüde çalışıyorsun, işte trafiğin içine giriyorsun veyahut da bir arabaya vantuz bağlıyorsun. Vantuzlu çekimler yapıyorsun, riske giriyorsun ama orada da at koşturuyorsun, arabalara bağlıyorsun, atların üstüne insan oturtuyorsun. Yani birçok riski var. O riskleri göz önünde tutarak çalışman lazım. Dediğim gibi organizasyonu iyi yönetme kabiliyetin varsa hiçbir sorun yaşamazsın. Bir de teknik olarak da işte yapman lazım. Nasıl söyleyeyim? Önlemlerini alman lazım. Mesela sağlık ekibi şart dönem dizilerinde. Sağlık ekibi işte olmazsa olmaz yani, anladın mı? Yani ambulans atıyorum. Yani çok önemli. Çünkü adam attan düşer. Sen ne kadar sağlık eğitimi alırsan al bir sağlıkçı gibi olamazsın. Ona sağlıkçının müdahale etmesi lazım. Bu projeyi özel kılan şey sizce neydi? Uzun bir dönem önce, yani bundan 900 sene önceki yaşamış bir karakteri canlandırıyorsunuz. Çok bilinmeyenler var. Türk obaları, Türk göçleri, o savaşlar, o sürgünler, işte Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri, işte boydan bir beylikten bir imparatorluğa doğru geçişin hikayesi Diriliş Ertuğrul. Dolayısıyla kaynaklar eksik olabiliyor bazı şeylerde. İsimler olabilir, karakter isimleri olabilir, işte evlilik süresi olabilir, ölüm tarihleri olabilir vesaire. Bunlar hatalı olabilir ama sonuçta belli bir kaynaktan bilgiler alıyorsun, form tutturuyorsun. Kurt Seyit Şura dizisi sizce nasıl bir projeydi ve ne gibi farklılıklar içeriyordu? Bir kitaptan alınma, işte Nermin Bezmen'in kitabı o. Çok tutmadı o. 19. bölümde bitti. Bir sezondan sonra yeni sezonda da 5 bölüm falan sürdü. Yani Kıvanç Tatlıtuğ çok iyi bir oyuncu ama bunun yanında örtüştüremedi izleyiciyi. Bu Rusya'da çekilen çok sayıda sahnelerimiz var bizim. Kitaptaki kadar tat alamadı izleyici ondan, o projeden. O yüzden erken bitti o. Kıvanç Tatlıtuğ nasıl biri? Sağlam bir karakter, sağlam bir adam. İyi bir insandır aynı zamanda, iyi de bir oyuncudur o. Tabii gençtir, sivridir o biraz. Esprilidir, komiktir, yeri gelir arızaya da bağlar ama sonrasında çok mert bir delikanlıdır yani, öyle söyleyeyim. Uygulayıcı yapımcı ile yapımcı arasında ne gibi farklar var? Evet, şimdi uygulayıcı demek uygulamak. Yani yapımın uygulanması, sahadaki her şey.
Sahaya çıkarsın, senaryo yazılır, sahaya çıkarsın. Senaryonun gerektirdiği bütün parametreleri, bütün dengeleri kurarsın. Uygulayıcı yapımcı bu işe yarar. Yapımcı ile arasındaki fark nedir? Yapımcı tabii ki bilgili adamdır genellikle. Paranın sahibidir. Yani işin sahibidir. Uygulayıcı yapımcı da yapımcıya karşı sorumludur. Yönetmeni kim seçer? Yönetmeni kim seçer? Yönetmeni yapımcı seçer. Yönetmen kendini seçtirir. Biliyoruzdur yönetmenimizi. İşte kimdir, ne yapar, nasıl yapar, projeyi nasıl yönetir. Bunlar biliriz biz az çok. O da bizi isterse karşılıklı mutabakat yaparız, başlarız. Oyuncuyu kim seçer? Oyuncuyu kim seçer? Oyuncuyu herkes seçebilir. Yani bizim ortaklaşa bir kararımızdır bu. Ben de seçebilirim, önerebilirim, üstüne düşebilirim, patronu ikna edebilirim, yapımcıyı, yönetmeni ikna edebilirim. Tanıdığım bir oyuncudur, daha evvelden çalışmışlığım vardır. Kişisel özelliklerini anlatmışlığım vardır vesaire. Adamın nasıl biri olduğunu bildiğimi anlatırım. Veya işte biz biliriz de hani az çok herkesi. Dolayısıyla oyuncuyu birlikte seçeriz. Bu kadar insanı yönetmek sizi zorluyor mu? Zorlamıyor. Çok mutlu ediyor, çok besliyor. Öncelikle şey lazım. Yani yönetmek için yönetici olmak lazım. Biraz da tecrübe lazım. Bilmek lazım. Ne iş yaptığını bilmek lazım bir defa. Bazı noktalarda çok uç bir adam olabiliyorum. Yani çabuk sinirlenen birisi olduğum için böyle kalbini kırdığım bir insan vardır ama genellikle o kırılmaz, sonra düzelir. Böyle kin güden bir adam da değilim. Kin gütmesine de izin vermem kimsenin. Gönlünü alırım bir biçimde. Dolayısıyla zordur ama benim için zor değil. Kolay. Ben seviyorum. Bir setin olmazsa olmazı nedir? Bir setin olmazsa olmazı her şeydir. Çaycı da önemlidir. Yönetmen de önemlidir. Işık da önemlidir. Kamera da önemlidir. Bir setin olmazsa olmazı setin her şeyidir. Peki Tuncay Bey, ben röportaj için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Peki. Sağ ol.